Lor kurabiyelerim fırından çıktı. Protein deposu, peynirli, bol yumurtalı. Çocuklarınız için sağlıklı beslenme. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Bir 15 dakikada soğuyunca servis tabağıma aldım. Sizlere öneriyorum. Bakın şimdi iç dokusunu size gösteriyorum. Nasıl güzel, pamuk gibi oldu. Bakar mısınız şu güzelliğe? İçi yumuşacık, bol peynirli. Merhaba arkadaşlar, Serve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere besleyici, sağlıklı kurabiye yapıyorum. Kurabiyem lor kurabiyesi. 500 gram lorum var bunun için. 4 yumurtam var. Bir tanesinin üzerinde kullanacağım. 1 bardak zeytinyağı, 1 bardak şekerim var. Kabartma tozu, karbonatım, kabuklarını çıkarmış olduğum bademim ve unum. Unu mutlaka eliyoruz arkadaşlar. Güzel bahçemden portakal kopardım dalından tazecik. Şimdi bunun kabuklarını rendeliyorum. Yeşil olduğu için çok güzel aroması var. Şu şekilde rendeliyorum. Siz yeşil olmazsa normal portakal veya limon kabuk kullanabilirsiniz. Rendelemiş olduğum bakın portakal kabukları, kokusunu sizin duymanızı isterdim. Mis gibi kokuyor. 3 yumurtamı içerisine ilave ediyorum portakal kabuğumu. Bir tane 4. yumurtamın sarısını alıyorum. 4. yumurtamın beyazını içerisine bırakıyorum. Şu şekilde bakın. Tekrar buraya alıyorum. Tekrar buraya alıyorum. Bu şekilde bakın. Beyazı kalmadı. Üzerine kullanacağım. Yumurtalarımı, şekerimi, portakal kabuğumu hepsini birlikte mikser kullanmanıza gerek yok. Çünkü bu kek değil, kurabiye tarifi. Bakın şu anda hazır. 1 bardak zeytinyağı kullanıyorum. Siz yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı şart değil. Hepsini homojen bir şekilde karıştırıyorum. Şu anda 4 su bardağı un var. 10 gram kabartma tozu. Onu da eliyorum unla birlikte. Güzelce karıştırın lütfen bunu. Unun her yerine homojen bir şekilde dağılsın. 5 gram karbonat kullanıyorum bu tarifimde. Üzerine limon veya portakal suyu sıkıyoruz. Ben bugün portakal suyu sıkıyorum. Çünkü portakal kabuğu rendeledim. Biraz da fazla sıkacağım. Çünkü mis gibi kurabiyede koku yapıyor portakal suyu. Bakın. Daha sonra hazırlamış olduğumuz sıvıları una yavaş yavaş yediriyoruz. Şöyle yavaş yavaş unu içerisine almasını bekliyorum sıvıların. Şimdi 4 bardak su bardağı unla arkadaşlar kıvam bu bakın. Şimdi bu aşamada artık peynirimizi ilave ediyoruz. Peynir içinde biraz belirgin olsun diye son anda koyuyorum. Bu şekilde peynir de yedirdikten sonra tekrar un kıvamına bakacağım. Şu anda peynirimi güzelce yediriyorum hamuruma. Protein oranı yüksek olunca değeri çok yüksek oluyor. Özellikle ben sizlere bu tarifi çocuklarınıza yapmanızı istiyorum. Okul beslenmesine çok sağlıklı ve besleyici oluyor. Çünkü annem bizi bu tarifle büyüttü. Ben de çocuklarıma okul beslenmesine hep bu tarifle büyüttüm.
4 bardak unla kıvam bakın ne kadar cıvık oldu. Yetersiz. Tam 1 su bardağı un. Toplam şimdi 5 bardak oldu. Bu unu da güzelce yediriyorum şu anda kurabiyeme. Yedirdikten sonra 1 saat buzdolabında üzeri kapalı şekilde dinlendiriyorum. 1 saat kurabiye hamurum buzdolabında dinlendi. Hamurumuz çok katı bir hamur değil. Bakın arkadaşlar, kıvamını size gösteriyorum. O yüzden elimize yapışmaması için biraz zeytinyağı alıyoruz veya ayçiçek yağı yağlıyoruz. Unu fazla koyarsanız eğer kurabiyeniz sert olur. Ne yapıyoruz? Şöyle küçük bir mandalina büyüklüğünde. Bakın bu şekilde hiç yağlarsanız elinize yapışmaz. Un koyarsanız eğer kurabiyeniz sert olur. Tam ölçü veriyorum bugün size. Tam 5 su bardağı un kullandım. 1 saat dolapta dinlendirdim. Kendine geldi. Bol peynirli, protein deposu, sağlıklı kurabiyemi sizlere öneriyorum. Bu şekilde tepsiye aralıklı bir şekilde yerleştiriyoruz. Peynirleri küçültmedim. İçerisinde peynirler ağzımıza gelmesi için bu şekilde yaptım. Vermiş olduğum ölçüden 21 adet peynirli lorlu kurabiyem çıktı. 1 adet yumurta sarımı iyice şöyle çırptıktan sonra üzerlerine güzelce sürüyoruz. Dilerseniz ceviz, dilerseniz fındık. Fındık da çok yakışıyor. Ben bugün fındık kalmamış badem kullanıyorum. Bu şekilde hepsini, bademlerini de koyacağım üzerine. Çiğ bademlerin üzerine sıcak su döktüm. 1 saat beklettim. Bu şekilde kabuklarını soyuyorum ve ortadan ikiye ayırıyorum. Daha ekonomik oluyor. Çünkü bademler çok pahalı. Lorlu kurabiyelerim 180 derece önceden ısıtılmış fırına pişmeye gidiyor. Üzerleri kızana kadar. Lor kurabiyelerim fırından çıktı. 2 tepsiyi bir tepsiye koydum arkadaşlar. Tümünü birlikte çekmek için. Bakın 2 tepside pişirdim ki birbirlerine yapışmasınlar. Şimdi aynı tepsiye aldım. Aynı kareye tüm kurabiyelerimin girmesi için. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ne kadar güzel kabardılar. Protein deposu, peynirli, bol yumurtalı, çocuklarınız için sağlıklı beslenme. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bir 15 dakikada soğuyunca servis tabağıma aldım. Bu güzel protein deposu, sağlıklı kurabiyemi sizlere öneriyorum. Bakın şimdi iç dokusunu size gösteriyorum. Nasıl güzel, pamuk gibi oldu. Bakar mısınız şu güzelliğe? İçi yumuşacık, bol peynirli. Peynirler de içinde bakın erimiş, kaybolmuş. Sizin için tadıyorum arkadaşlar. Muhteşem. Yeşil portakal kabuğu o kadar çok yakışmış ki mis gibi koku. Bakın şu güzelliğe.